Merhabalar, Hobilerim Örgü kanalına hoş geldiniz. İpimin renginin güzelliğine bakar mısınız hanımlar? Gerçekten çok güzel bir rengim var. Bu renkte güzel bir motif çalışması yapacağız. Yapacağımız motifle her şeyi yapabilirsiniz. Bluz yapabilirsiniz, kırlent, masa örtüsü, yatak örtüsü yapabileceğiniz güzel bir çalışma olacak. Ben motifimi bugün maksa ipimle örmeye karar verdim. İpimin kalınlık numarası yok. Sadece renk numaraları var hanımlar. Renk numarasını kaydedebilirsiniz. Bu bir ip tanıtım videosu değildir. Siz istediğiniz her iple, dantel ip olarak kullandığınız bütün iple, koton ip olarak kullandığınız bütün iplerle modeli örebilirsiniz. Yapacağınız şeye göre ipinizi tercih edebilirsiniz. Bluz yapacaksanız bluzlik bir ip tercih edebilirsiniz. Dantel olarak kuracaksanız da dantel bir ip tercih edebilirsiniz. Hemen kameramı ayarlayacağım ve modelimi kurmaya başlayacağız. Ben kameramı ayarlarken siz kanala abone değilseniz abone olarak bildirimlerinizi açabilirsiniz. Böylelikle yapmış olduğum ve paylaşmış olduğum bütün videolardan haberdar olursunuz. Evet, kameramı yakınlaştırdım. Yakından da ipimin kalınlığını görün istiyorum. Kullanmış olduğumuz dantel ipliklerinden birazcık kalın ve pamuklu bir ip. Kamera altında daha net görüldüğü için tercih ediyorum. Dediğim gibi siz istediğiniz her iple yapabilirsiniz. Modelin orta kısmını sihirli halkayla yapacağız. Ben işaret parmağımı dolayarak oluşturdum. Bildiğiniz bütün yöntemleri kullanabilirsiniz. Halkamın içerisinden geçiyorum. 1, 2, 3 adet zincir çektim. Benim ilk trabzanım. Halkama geri dönüyorum. 3'te çıktığım trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipimi bir kere aldım. Halkamdan ilmek alıyorum. Tığımda 3 tane ilmeğim var. İlk önce bir tanesini alıyorum. Sonra 2 toplayarak yukarı çıkıyorum. Bu şekilde halkamın içerisine 24 adet üçlü trabzan yaparak dolduruyorum. Evet, modeli kurmak için sihirli halkanın içerisine 24 adet trabzanımı yaptım. Buradan 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu 3 zincir benim ilk trabzanım olacak. Yan yana 3 adet trabzan yapıyorum. Yan yana 3 tane trabzanımı yaptım. Arada kendi elinize göre ayarlayın. Ben 2 adet zincir çekiyorum bu sıramda. Tekrar 3 tane trabzan yapıyorum. Sırayla önümdeki 3 trabzanın üzerine 3 trabzan yapıyorum. Bakın. Hiç atlamadım. Sırayla yaptım. Aradaki zincir çekiyorum. 1, 2. Tekrar 1, 2 ve 3. Tekrar 3 tane yaptım. 1, 2, 3 grubum oluştu. Halkamın etrafını dolandığımda 8 adet grubum olacak. Halkamın etrafını dolandım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane grubumu oluşturdum. Bir üst sıra için 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu yine benim ilk trabzanım. Trabzan artırması yapacağım. Aynı trabzandan bir tane daha yapıyorum dibine. Şimdi benim altta 3 tane trabzanım var. Baştaki trabzandan ve sondaki trabzandan trabzan yaparak artırıyorum. Evet. 5 tane trabzanı çıkardım. Geçerken zincir sayımı 3'e çıkartıyorum. 1, 2 ve 3. Siz kendi elinize göre ayarlayın. Duruşuna göre ayarlayın. Birinci trabzana 2 adet yapıyorum. Ortadakini yapıyorum. Ve sondaki trabzana bir adet daha yapıyorum. Şimdi 5 tane trabzan yaptım. Bura benim ikinci sıram. Bu sıramı bitiriyorum. 5 tane sıram olana kadar her sırada 2 trabzan artırarak modeli kurmaya devam ediyorum. Bir üst sırada 7'ye çıkacak, bir üst sırada 9'a çıkacak, bir üst sırada 11'e çıkacak. Bu şekilde 5 sıra olana kadar kurmaya devam ediyorum. Genişlesin. Oradan itibaren birlikte örmeye devam edeceğiz.
Evet hanımlar, artırma işlemi yaparak 1, 2, 3, 4, 5 sıra boyunca modeli dolanarak kurdum. 3, 5, 7, 9, 11 tane trabzanım var. Hemen bu sıradan başlıyoruz. Artık artırma işlemi yapmıyorum. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. 1, 2 ve 3. Tığımın başına ipimi aldım. Altta 11 adet trabzanım var. 11 trabzanımı sırayla tekrarlıyorum. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. 11 tane trabzanımı yaptım. Geçerken 3 zincir çekerek geçmiştim. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum bu sıramda. Bir sonraki dilimime geçiyorum. Sadece geçiş zincirlerimi 2 tane artırdım. 11 tane trabzanımı yaparak bir sırada bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Bir üst sıradan kurmaya devam ediyoruz. Şimdi artık artırma işlemimizi bıraktık. Bir sırada hiç artırmadan ördük. Altta 11 tane trabzanımız var. Bu sıramızda eksiltme yapacağız. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Şimdi burası bir başlangıç olduğu için eksiltmemiz belli olmayabiliyor. Bunu bir trabzan olarak alacağız. Hemen yanındaki trabzanlarımı yaparak devam ediyorum. Şimdi sıra sonunda 2 tane trabzanım kaldı. Son ilmeğini çekmiyorum. Tığımda bekletiyorum. Son 2 trabzanı tığıma alıyorum. Bir ilmek alıp 2 ilmek alıp beklettim. Tığımda 3 tane ilmeğim var. Üçünü birden topluyorum. Şimdi burada bir tane eksiltmemi yapmış oldum. 2 tane zincir çektim. Tam zincirin ortasına batarak bir trabzan yapıyorum. 4 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4. Aynı noktaya batıyorum. Bir trabzan daha yapıyorum. Buraya bir V oluşturdum hanımlar. İlk ara boşluğuma bir tane V yaptım. 2 zincir çekiyorum. Burada birinci trabzandan ilmeğimi aldım. Bir ilmek alıyorum, 2 ilmek alıyorum. Son ilmeğimi çekmiyorum. Tığımda bekletiyorum. Yanındaki trabzanı da tığıma alıyorum aynı şekilde. Şimdi ikisini birden topluyorum. Sırayla sıra sonunda 2 tane trabzan kalana kadar örmeye devam ediyorum. Sıra sonunda 2 adet trabzanım var. Şimdi bu 2 trabzanımı tığıma alıyorum. 1 ilmek alıyorum. 2 ilmek alıp bekletiyorum. 1, 2 beklettim. Hepsini birden topluyorum. Eksiltme işlemini bu şekilde yapıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Bu sefer ortadaki zincir ağına kilitliyorum. Bakın buraya kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Diğer dilime geldim. Bunda da eksiltme yapacağım. Topluyorum. Şimdi modelimde 8 adet boşluğum var. Şöyle bir koyayım daha net görün.
8 tane boşluğum var. İlk boşluğuma bir V yaptım. İkinci boşluğumu zincir ağ ile geçtim. Üçüncüye V yapıyorum. Dördüncüye zincir ağ. Beşinciye V yapıyorum. Altıncıya zincir ağ. Yedinciye V yapıyorum. Sekizinciye zincir ağ. Yani modelin etrafını dolandığımda 4 ara boşluğuma ve 4 ara boşluğuma da zincir ağ yaparak bir sıra daha dolanıyorum. Evet, sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Buradan bir üst sıradan devam ediyoruz. Şimdi üst zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Şu birleştirme noktamı da göstereceğim. Evet, birleştirirken bu iki trabzanın birleştiği noktada birleştiriyorum. Şöyle bir kere daha netleştirelim. Çünkü burası başlangıcımız. Buradan üst zincirle yukarı çıkıyorum. Bu üst zincir benim ilk trabzanım. Hemen yanındaki trabzanı da alıyorum. Buradan eksiltmemi yapmış oldum böylelikle. Şimdi sıra sonunda 2 adet trabzanım var, bakın. Şu altta birleştiğim trabzanı bir sayıyorum ve bir yanındaki. Şimdi bunların ikisini tığımalıyorum. Bir ilmek, iki ilmek bekletiyorum. Tekrar yanındaki topladığım trabzanı alıp topluyorum. Buradan da eksiltmemi yapmış oldum. Burada 3 adet zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Oluşturmuş olduğum V'min içerisine yan yana 2 adet trabzan yapıyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı V'min içerisine tekrar 2 adet trabzan yapıyorum. Tekrar 3 adet zincir çekiyorum. Yine 2 adet trabzan yapıyorum. Modelimde yapmış olduğum V'lere bu kurulumu yapıyorum. 4 tane bundan kurulumumuz olacak. 3 zincir çekiyorum. Burada birinci trabzanı tığımalıyorum. Son ilmeğini çekmiyorum. İkinci trabzanı tığımalıyorum. İkisini birden topluyorum. Sondaki iki trabzanı tığıma alıyorum ve birlikte topluyorum. Eksiltmeyi görmüş olduk. Şuradaki tam şu noktadan alayım, daha güzel bir eksiltme olsun. Birleştirdiğim noktanın tepesinden. Biraz kamera bana uzak kalıyor görüş açımdan. Rengim de biraz koyu. Yaşım da biraz ileri. Böyle topluyorum. Şimdi zincir ağ ile geçtiğim yerlere zincir ağ ile geçiyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Zincir ağımla kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kilitliyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Yine birinci trabzanımı alıyorum. İkinciyi alıyorum. İkisini birden topluyorum. Şöyle zincir çektim ama zincir çekmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Zincirli olan yeri zincirle, V olan yerlere de bu kurulumu yaparak bir sıra daha modeli dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Modelimi şöyle geniş açıdan görün diye kameranın altına bırakıyorum. Yuvarlak başladığımız modelimiz burada yapmış olduğumuz kurulumlarla kare bir motife dönüşecek. Hemen bir üst sıradan devam ediyoruz.
3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Benim yine ilk trabzanım. Yanındaki trabzanı alıyorum. Her sırada eksiliyor hanımlar. Yine sıra sonunda 2 tane trabzanım var. İkisini birden alıyorum ve topluyorum. Buradan 3 adet zincir çekiyorum. Geçişlerdeki zincir sayısını lütfen kendi elinize göre ayarlayın. Gergin olursa bir artırabilirsiniz. 2 tane trabzanımı yaptım. Arada 3 zincir çekiyorum. Aynı boşluğa, yani ilk boşluğuma tekrar 2 adet trabzan yapıyorum. Bakın. Buradan 3 adet zincir çekiyorum. Bir yanındaki boşluğa. Bir, iki, üç zincir. Evet, bu şekilde iki grubu oluşturdum. Buradan 3 zincir çekiyorum. Birinci trabzanı tığıma alıyorum. İkinci trabzanı tığıma aldım. Topluyorum. Sıra sonunda 2 trabzanım kaldı. İkisini tığıma alıyorum. İkisini birden topluyorum. Buradan 5 adet zincir çekiyorum. Böyle gergin gibi durarsa zincir sayınızı 6'ya çıkarabilirsiniz. Zincir ağlarıyla ilerliyorum. Burası hep zincir ağı olacak. Ara boşluğumuzdaki kurulumumuz bu şekilde. Bir sıra daha dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Tekrar bir üst sıradan devam edeceğim. 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Üç zincirimi çekiyorum. Benim ilk trabzanım. Hemen yanındaki trabzanı alıyorum. Artık toplamadan yaptığım 2 trabzanım var burada. Hatta bir trabzanım var. Şöyle baktığınızda 1, 2, 3 tane trabzan kalmış olacak bu sırada. Diğer tarafta daha net anlayacağız. Buradan 3 zincir çekiyorum. İlk ara boşluğuma 2 trabzan, 3 tane zincir çekiyorum. İkinci ara boşluğuma, pardon, ilk ara boşluğuma ikinci grubumu yapıyorum. 2 zincir çekiyorum. Ortaya zincire batıyorum. Burası önemli. Bir trabzan yapıyorum. 1, 2, 3, 4 zincir çektim. Aynı noktaya bir trabzan daha. Buraya bir V oluşturmuş oldum. 1, 2. Hemen yanındakine geldim. Üç zincir çekiyorum. Buradan 3 zincir çekiyorum. Diğer dilime geliyorum. Şimdi burada birinci trabzanı tığıma alıyorum. İkinci trabzanı tığıma alıyorum. İkisini birden topluyorum. Ortada bir trabzanım var. Onu yapıyorum. Sıra sonunda 2 trabzanım kaldı. Bir, ikisini alıyorum ve topluyorum. Şimdi burada 3 tane trabzanım kaldı.
Zincir ağlarımı yaparak ilerliyorum. Burada zincir ağları yapıyoruz bu geçişte. Bir sırada modeli bu şekilde dolanıyorum. Sıramı dolandım, tamamladım. Başladığım yerle birleştirdim. Artık motifimizde son sırayı yapacağız. Altta 3 tane trabzanımız kaldı. Bu sıramızda 3 trabzanımızı topluyoruz. Yine 3 zincir çekerek yukarı çıkıyorum. Bu benim ilk trabzanım. Altta zaten 3 tane trabzanım var. Üçünde tığımı alacağım. Birinci zincirden oluşturdum. İkinciyi alıyorum ve üçüncüyü alıyorum. 3 tane trabzan tığıma topladım ve kapatıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Önümdeki ara boşluğa 2 trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Tekrar aynı boşluğa 2 trabzan yapıyorum. Şimdi ortaya bir V oluşturmuştum. Tek bir tane. Onun içerisine bu V'me yaptığım kurulumun aynısını yapacağım. 2 zincir çekiyorum. V'min içerisine geldim. 2 trabzan. 1 2 3 zincir. Tekrar 2 trabzan. 1 2 3 zincir, tekrar 2 trabzan, evet, 3 tane trabzan grubu oluşturdum V'min içerisine. Buradan geçerken zincir sayını kendiniz ayarlayın. 3 de çekebilirsiniz, 2 de çekebilirsiniz, duruşuna göre. 1 2 3 motifimde son sıra kurulumum burada bu şekilde olacak. Diğer tarafı da zaten zincir ağlarıyla geçiyorum. 3 trabzanı topluyorum. Evet, son sıramı da yaparak motifimi bitiriyorum. İlk motifimi yaptım ve tamamladım. Hemen şöyle benim ipimle motifin genişliğini görün. 15,5 santim bir motif elde ettim. Şöyle karşıdan baktığımda da 20 santim bir motif elde ettim. Motifle bir kırlent yapabilirsiniz. Benim kırlentlerim, koltuğumun bir tanesi mavi renkte zaten. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın. İpim de kırlentime uyuyor. Ben bir kırlent yapabilirim. Motifleri birleştirerek. Bununla bir buliz çalışması yapabilirsiniz. Bir konsol, bir masa örtüsü, bir yatak örtüsü yapabilirsiniz. Kendi kafanızda tasarladığınız her şeyi yapabileceğiniz güzel bir motif oldu. Şimdi birleştirme videosunu bir sonraki videoda yapacağız. Uzun bir videomuz oldu. Birleştireceğiz. Birleşmiş şeklini göreceğiz. Eğer bir dantel çalışması yapılacaksa bir kenarda yapabiliriz modeli. Takipte kalın hanımlar. Kanala abone olun. Bildirimleri açın. Paylaşmış olduğum videolar ilk önce size bildirim olarak ulaşsın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.